Sabah onları yorgun buldu, çok az uyumuşlardı, hatta hiç uyumamışlardı desek yeridir. Ama yine de günün şafağını gördüklerinde içlerinde derin bir rahatlama hissi doğdu. Tuzlu domuz eti, kahve ve bisküviyle mütevazı kahvaltılarını hazırlayan Clayton, ailesiyle birlikte evlerini inşa etmeye koyuldu. Çünkü 4 sağlam duvar, onlara orman yaşamının tehlikelerinden gerçek bir güvenlik ve huzur sağlayacaktı. İş hem zorlu hem de uzun sürdü. Neredeyse bir ay sonra ortaya küçük ama sağlam bir oda çıkmıştı. Kulübeyi yaklaşık 15 santimetre çapındaki kütüklerden inşa etti, araladaki çatlakları ise yüzey toprağının biraz altından çıkardığı kil doldurdu. Kulübenin bir ucuna, sahilden taşıdığı küçük taşlarla bir şömine yaptı. Bu taşları da kilin üzerine yerleştirdi. Yapı tamamen tamamlandığında ise 4 parmak kalınlığında bir kil tabakasını tüm dış yüzeye kapladı. Pencere açıklıklarına her biri yaklaşık 2,5 santimetre çapında ince dallar yerleştirdi, hem dikey hem yatay ve bunları öyle örüp birbirine geçirdi ki ortaya sağlam bir kafes çıktı. Güçlü bir hayvan bile bu kafesi kolay kolay yenemezdi. Böylece güvenlikten ödün vermeden hava sirkülasyonu da sağlanmış oldu. A biçimindeki çatı ise birbirine yakın dizilmiş küçük dallarla kaplıydı. Üzerine uzun orman otları ve palmiye yaprakları serilmiş, en son olarak da kil sürülmüştü. Kapıyı ambalaj kutularının tahtalarından yaptı. Bir parçayı diğerinin üzerine çivileyerek, her katmanın damarını öncekinin tersine gelecek şekilde yerleştirdi. Ortaya yaklaşık 7-8 santimetre kalınlığında, son derece sağlam bir kapı çıktı. O kadar güçlüydü ki ikisi de buna gülerek baktı. Ama Clayton'ın asıl zorlandığı yer işte burasıydı. Bu kadar ağır ve devasa bir kapıyı nasıl asacaktı? 2 günlük uğraş sonunda sert ağaçtan 2 büyük menteşe yapmayı başardı ve kapıyı bunlarla kolayca açılıp kapanacak şekilde astı. Sıva ve diğer son dokunuşlar taşındıktan sonra eklendi. Eve geçer geçmez kutuları çatı açıklığına yığmışlar ve böylece görece güvenli, görece rahat bir yaşam alanı oluşturmuşlardı. Yatak, sandalye, masa ve rafları inşa etmek nispeten kolaydı. 2. ayın sonunda artık iyice yerleşmişlerdi. Vahşi hayvanların saldırısından duydukları sürekli korku ve her geçen gün büyüyen yalnızlığa rağmen, mutsuz sayılmazlardı. Geceleri büyük yaratıklar kulübenin çevresinde hırlıyor, kükrüyordu. Ama insan her şeye alışır. Ve onlar da zamanla bu seslere o kadar alıştılar ki geceleri derin bir uykuya dalır oldular. 3 kez, ormanda kısa bir anlık büyük insansı figürler görmüşlerdi. Ama hiçbir zaman yeterince yakın değillerdi. O yarı görünen gölgelerin insan mı yoksa hayvan mı olduğunu bir türlü anlayamadılar. Parlak renkli kuşlar ve küçük maymunlar ise bu yeni komşularına yavaş yavaş alışmaya başlamıştı. Açıkça daha önce hiç insan görmemişlerdi. Ama ilk korkuları geçtikten sonra her geçen gün biraz daha yaklaştılar. O tuhaf merakla, vahşi yaratıklara özgü o saf merakla. Hatta ilk ay içinde birkaç kuş, Clayton'ların ellerinden yiyecek kırıntıları bile kabul eder olmuştu. Bir öğleden sonra Clayton, kulübeye ek odalar yapmayı düşünürken çalışıyordu. Tam o sırada küçük maymun arkadaşları çığlık atarak ve birbirini iterek ağaçların arasından geldi. Koşarken ardlarına korku dolu bakışlar atıyorlardı. Clayton'ın yanına gelince heyecanla ona bir şeyler anlatmaya, sanki yaklaşan bir tehlikeyi haber vermeye çalıştılar. Sonunda gördü. Küçük maymunları korkutan şeyi. Adam gibi bir varlık. Clayton'ların zaman zaman kısa anlık gördükleri o yaratık. Yarı dik bir pozisyonda ormandan yaklaşıyordu, yumruklarının sırtını yere koyarak ilerliyor, büyük bir antropoid maymun gibi davranıyordu. İlerledikçe derin, boğuk hırlamalar çıkarıyor, arada bir de alçak bir havlama sesi duyuluyordu. Clayton kulübeden biraz uzakta çalışıyordu, özellikle inşaat için uygun bir ağaç bulmuştu. Aylarca büyük bir dikkatsizliğe kapılmıştı. Gündüz saatlerinde tehlikeli bir hayvanla karşılaşmamıştı hiç. Ve bu yüzden tüfeklerini ve tabancalarını kulübenin içinde bırakmıştı. Şimdi ise büyük maymunun çalılıkların arasından çıkıp doğruca kendisine doğru geldiğini görünce, omurgasında soğuk bir ürperti hissetti. Elinde yalnızca bir balta vardı. Bu vahşi canavarla şansının gerçekten çok az olduğunu biliyordu. Ve aklına Alice geldi. "Tanrım," diye geçirdi içinden, "Alice'e ne olacak?" Kulübeye yetişme ihtimali neredeyse sıfırdı. Döndü ve koştu. Karısına bağırarak kapıyı kapatıp kilitlemesini söylüyordu. Ama maymun onun kaçış yolunu kesmişti bile.
Lady Greystoke kulübenin hemen önünde oturuyordu. Kocasının çığlıklarını duyunca başını kaldırdı. Ve maymunun bu kadar büyük bir hayvan için inanılmaz bir hızla Clayton'ı durdurmaya çalıştığını gördü. Alçak bir çığlıkla kulübeye atladı ve içeri girerken bir kez arkasına baktı. Gördüğü manzara ruhunu korkunçla doldurdu. Kocası orada duruyordu, baltasını iki eliyle kavramış, öfkeli hayvana son bir saldırı vuruşu yapmaya hazır. "Kapıyı kapat ve kilitle, Alice," diye bağırdı Clayton. "Bu adamı baltamla bitirebilirim." Ama ölümle yüz yüze olduğunu biliyordu. İkisi de biliyordu. Maymun devasa bir boğaydı, muhtemelen 150 kiloya yakın. Kapalı gözlerinin altından nefret parlıyordu, büyük kaşlarının altındaki köpek dişleri korkunç bir hırlamayla ortaya çıkmıştı. Bir an, avının önünde duraksadı. Clayton, canavarın omzunun üzerinden kulübenin kapısına bakabiliyordu. 20 adım uzaktaydı sadece ve genç karısının tüfekle silahlanmış olarak kapıdan çıktığını gördüğünde büyük bir korku dalgası içini kapladı. Alice ateşli silahlardan her zaman korkmuştu, hiç dokunmazdı. Ama şimdi yavrularını koruyan bir aslan gibi korkusuzca maymuna doğru koşuyordu. "Geri dön, Alice," diye bağırdı Clayton. "Allah aşkına, geri git." Ama Alice dinlemedi ve tam o anda maymun saldırdı. Clayton baltasını tüm gücüyle salladı. Ama güçlü hayvan onu o korkunç elleriyle yakaladı ve Clayton'ın elinden söküp bir kenara fırlattı. Vahşi bir hırlamayla savunmasız kurbanına ilerledi. Ama dişleri susadığı boğaza henüz ulaşmadan keskin bir patlama sesi duyuldu. Ve bir kurşun maymunun sırtına, omuzlarının arasına saplandı. Canavar Clayton'ı yere devirdi ve yeni düşmanına döndü. Önünde korku içinde Lady Greystoke duruyordu. Boşuna bir mermi daha atmaya çalışıyordu, ama çekiç boş bir kovanın üzerine düşüyordu. Neredeyse aynı anda Clayton ayağa kalktı. Düşünmeden, umutsuzca öne atıldı. Maymunu eşinden uzaklaştırmak için. Ve başardı. Büyük kütleli beden ileri doğru yuvarlandı. Hareketsizce yere düştü. Maymun ölmüştü. Kurşun işini yapmıştı. Clayton eşini dikkatlice inceledi ama hiçbir yara izi bulamadı. Maymunun Alice'e doğru atıldığı an can verdiğine karar verdi. Karısının hala baygın bedenini nazikçe kaldırarak küçük kulübeye taşıdı. Alice'in bilincini geri kazanması tam 2 saat sürdü. İlk sözleri Clayton'ı derin bir endişeyle doldurdu. Kendine gelen Alice, küçük kulübenin içini merakla süzdü. Sonra memnun bir iç çekişle konuştu. "Ah John, evde olmak ne güzel. Korkunç bir rüya gördüm sevgilim. Londra'da değil, korkunç bir yerde olduğumuzu sanıyordum. Büyük yaratıklar bize saldırıyordu." "Tamam, Alice," dedi Clayton alnını okşayarak. "Şimdi uyumaya çalış. Kötü rüyalar için kendini yıpratma." O gece, İlkel Orman'ın kıyısındaki küçük kulübede küçük bir oğul dünyaya geldi. Kapının önünde bir leopar çığlık atarken, sırtın ötesinden bir aslanın derin kükremesi duyuluyordu. Lady Greystoke, büyük maymunun saldırısının şokundan bir daha toparlanamadı. Bebeği doğduktan sonra 1 yıl daha yaşadı. Ama artık hiçbir zaman kulübenin dışına çıkmadı. İngiltere'de olmadığını da tam anlamıyla kavrayamadı. Zaman zaman Clayton'a gecelerin garip seslerini sorardı. Hizmetçilerin yokluğunu, odadaki eşyaların tuhaf kabalığını merak ederdi. Clayton onu kandırmak için özel bir çaba harcamasa da, Alice hiçbir zaman gerçeği tam anlamıyla kavrayamadı. Diğer konularda oldukça aklı başında olan Alice, küçük oğluna duyduğu sevincin ve kocasının sürekli ilgisinin verdiği mutlulukla o yılı çok mutlu geçirdi. Genç hayatının belki de en mutlu yılıydı bu. Clayton bunun tam farkındaydı. Eğer Alice zihinsel yetilerini tam olarak kullansaydı, kaygı ve korkuyla dolu olurdu. Bu yüzden onun bu halde olmasını görmek ne kadar acı verse de, bazen neredeyse bunun için mutlu oluyordu. Anlayamadığı bir şeydi bu. Kurtarılma umudunu çoktan yitirmişti. Sadece kazayla gelebilirdi bu. Ve kulübeyi güzelleştirmek için durmaksızın çalıştı. Aslan ve panter derileri zemini kapladı. Duvarlara dolaplar ve kitaplıklar yapıldı. Bölgenin kilinden kendi elleriyle tuhaf vazolar şekillendirdi. İçlerine güzel tropikal çiçekler koydu. Pencereleri çimen ve bambu perdeleriyle süsledi. En zahmetli iş ise duvarları, tavanı ve zemini az sayıdaki aletle pürüzsüzce işlemekti. Ellerini bu tür işlere çevirebildiğini görmek kendisi için hafif bir hayret kaynağıydı. Ama bu işi seviyordu. Çünkü onlar içindi. Sorumlulukların ağırlığı ve içinde bulundukları durumun dehşetine rağmen, küçük hayatın varlığı her şeye anlam katıyordu.
Takip eden yıl boyunca Clayton, kulübenin çevresinde birkaç kez büyük maymunları yeniden fark etti. Ama artık tüfek ve tabanca olmadan dışarı çıkmıyordu. Ve o devasa yaratıklardan artık pek korkmuyordu. Pencere korumalarını güçlendirmişti, kapıya özgün bir ahşap kilit takmıştı. Av yaparken ve meyve toplarken, yani geçimini sağlamak için yapmak zorunda olduğu şeyleri yaparken hiçbir hayvanın o küçük eve giremeyeceğinden emindi. Başlarda büyük avı kulübenin pencerelerinden vuruyordu. Ama zamanla hayvanlar, o tüyler ürpertici tüfek sesinin çıktığı garip sığınaktan korkmayı öğrendi. Boş zamanlarında Clayton genellikle eşine yüksek sesle kitap okurdu. Oraya gelirken getirdikleri kitapları, bunların arasında çocuk kitapları da vardı. Resimli kitaplar, rehberler, okuyucular. Çünkü bir gün küçük çocukları olacağını ve İngiltere'ye dönmeden önce onun bu yaşlara geleceğini biliyorlardı. Diğer zamanlarda Clayton günlüğüne yazıyordu. Her zaman Fransızca tuttuğu, garip hayatlarının ayrıntılarını kaydettiği bu günlüğü küçük bir metal kutuda kilitli saklıyordu. Küçük oğlunun doğumunun tam bir yıl sonrasında, Lady Alice sessizce hayata gözlerini yumdu. Gece sonu o kadar huzurluydu ki Clayton, karısının öldüğünü fark etmesi saatler sürdü. Durumun bütün dehşeti ona yavaş yavaş geldi. Belki de kederin tüm büyüklüğünü ve o küçük canlı için omuzlarına yüklenen korkunç sorumluluğu hiçbir zaman tam anlamıyla kavrayamadı. Henüz emzirilen bir oğlunun bakımı şimdi tek başına ona kalmıştı. Günlüğündeki son kayıt, onun ölümünden sonraki sabah yapıldı. Orada üzücü ayrıntıları gerçekçi bir şekilde anlatıyordu. Ve bu acısının ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu. Çünkü uzun bir hüzün ve umutsuzluktan gelen yorgun bir ilgisizlik içini sarmıştı. Bu acımasız darbe bile onu daha fazla acıya neredeyse uyandırmamıştı. Küçük oğlum besin için ağlıyor. Ah Alice, Alice, ne yapacağım? Ve John Clayton, bu son sözleri kaleme aldıktan sonra, başını kollarının üzerine bıraktı. O yorgun kolların üzerine. Yanı başındaki masada, soğuk ve hareketsiz yatan eşinin için yaptığı o masaya. Uzun süre, ormanın ölüm gibi sessizliğini bozan tek ses, küçük çocuğun acınası ağlamasıydı. Okyanusun bir mil gerisindeki sık ormanda yaşlı kerçak, maymun kabilesi arasında kontrolsüz bir öfke nöbetinin içindeydi. Kabilenin genç ve hafif üyeleri büyük ağaçların yüksek dallarına kaçtı. Yaşlı kerçağın krizlerinden birinde onunla yüzleşmek yerine ağırlıklarını neredeyse taşıyamayan ince dallara hayatlarını emanet etmeyi tercih ettiler. Diğer erkekler her yöne dağıldı. Ama öfkeli canavarın köpüren çeneleri dağılmadan önce bir omurganın çıtırdadığını hissettirmişti. Şanssız genç bir dişi yüksek bir daldan tutunamamış ve neredeyse kerçağın ayaklarının dibine düşmüştü. Vahşi bir çığlıkla üzerine atladı kerçak. Güçlü dişleriyle büyük bir parça kopardı ve kırık ağaç dallarıyla kafatası ezilene dek ona vurdu. Sonra kalayı gördü. Kala, yavrusuyla birlikte yiyecek aramaktan dönüyordu. Erkeğinin öfke nöbetinden habersizdi. Ta ki arkadaşlarının tiz uyarı çığlıkları onu çılgınca kaçmaya zorlayana kadar. Ama kerçak yakındaydı. Neredeyse bileğini yakalayacak kadar yakın. Eğer kala bir ağaçtan diğerine öfkeyle atlamasaydı bu böyle olmayacaktı. Maymunların nadiren, tehlike çok yakın olmadıkça göze almadıkları o tehlikeli sıçrayışı. Sıçrayışı başardı. Ama uzaktaki ağacın dalını kavramanın yarattığı sarsıntıyla. Küçük bebeğin tutuşu gevşedi. Kalanın boynuna umutsuzca yapışan küçük şey fırladı. Döndü ve döndü. Ve 30 feet aşağıdaki toprağa çarptı. Alçak bir hayal kırıklığı sesiyle kala kafa aşağı koştu. Artık kerçağı düşünmüyordu bile. Ama küçük, parçalanmış bedeni kaldırdığında, hayat onu çoktan terk etmişti. Alçak inlemelerle oturdu ve bedeni kendine sardı. Kerçak ise onu taciz etmeye kalkmadı. Bebeğin ölümüyle birlikte o şeytani öfke nöbeti de bitti. Tıpkı geldiği gibi, aniden. Kerçak yaklaşık 160 kiloluk devasa bir kral maymunuydu. Alnı son derece alçak ve geri çekilmişti. Gözleri kanlı, küçük ve düz burnuna yakın. Kulakları büyük ve ince ama türünün çoğundan biraz daha küçük. Korkunç öfkesi ve muazzam gücü, onu yaklaşık 20 yıl önce doğduğu kabilede üstün kılmıştı. Şimdi gücünün zirvesindeydi. Bu güçlü ormanda hiçbir maymun onun hüküm sürmesine karşı çıkmaya cesaret edemezdi. Ve daha büyük hayvanlar bile ona taciz edemezdi. Yalnızca yaşlı Tantır, tüm vahşi yaşam içinde sadece o, ondan korkmuyordu. Ve kerçak da yalnızca ondan korkuyordu.
Tantır borazanını çaldığında, büyük maymun arkadaşlarıyla birlikte ikinci terasın ağaçlarına koşardı. Kerçağ'ın demir eliyle yönettiği bu antropoid kabilesi, her ailede bir yetişkin erkek, dişiler ve yavrulardan oluşan 6 ya da 8 aileden meydana geliyordu. Toplam olarak 60 ya da 70 maymun vardı kabilede. Kala, Tablat adında bir erkeğin en genç eşiydi. Tablat, yani kırık burun. Ve şimdi gördüğü çocuk hızla ölmüştü. Kala daha yeni 9-10 yaşlarındaydı. Gençliğine rağmen büyük ve güçlüydü. Muhteşem, temiz uzuvlu, yuvarlak ve yüksek bir alnı olan bu dişi maymun, türünün çoğunun sahip olmadığı bir zekaya işaret ediyordu bu alnı. Ve olağanüstü bir annelik sevgisine ve annelik acısına sahipti. Ama o yine de bir maymundu. Büyük, vahşi, gorile yakın ama daha zeki. Bu güçlerinin birleşimi, onu insanın o hayranlık uyandıran ataları arasında en korkutuculardan biri yapıyordu. Kabile, Kerçağ'ın öfkesinin dindiğini görünce ağaçlardan yavaşça indi ve kesilen işlerine geri döndü. Gençler ağaçlar ve çalılıklar arasında oynuyor ve koşturuyordu. Bazı yetişkinler çürüyen bitkilerin yumuşak örtüsünde uzanıyordu. Diğerleri düşmüş dalları ve toprak parçalarını çeviriyor, küçük böcekler ve sürüngenleri arıyordu. Yemek için. Çevredeki ağaçlarda ise meyve, kuru yemiş, küçük kuşlar ve yumurta toplayan maymunlar vardı. Yaklaşık 1 saat sonra Kerçak onları bir araya çağırdı. Bir sözcük emir verdi ve denize doğru yola koyuldular. Çoğunlukla açık arazide seyahat ettiler. Büyük fillerin açtığı yolları takip ederek o karmaşık asma, sürüngen ve ağaç labirentlerinden geçtiler. Yürürken garip bir hareketle ilerlediler. Yumruklarını kapatıp parmak eklemlerini yere koyarak hantal bedenlerini öne doğru salladılar. Alt ağaçların arasına girdiklerinde ise daha hızlı hareket ettiler. Daldan dala sallanıyorlar, küçük maymun kuzenleri gibi çeviksi ilerliyorlardı. Kala ise yol boyunca küçük ölü bebeğini göğsüne sıkıca sararak taşıdı. Öğleden kısa bir süre sonra, sahile bakan bir sırta ulaştılar. Aşağılarında, Kerçağ'ın hedefi olan küçük bir kulübe vardı. Kerçak, kendi türünden birçoğunu o garip beyaz maymunun elindeki küçük siyah çubuktan çıkan yüksek gürültüyle ölüme sürüklenirken görmüştü. İçinde yaşanan o harika sığınak, onu cezbediyordu. Ve Kerçak artık bu gizemi çözmeye karar vermişti. O ölümcül, esrarengiz yuvanın içini keşfedecekti. Nefret etmeyi ve korkmayı öğrendiği o tuhaf hayvanın boynuna dişlerini geçirmeyi çok istiyordu. Bu yüzden sık sık kabilesiyle birlikte gelir, beyaz maymunun hazırlıksız yakalanacağı bir anı beklerdi. Son zamanlarda saldırmayı bırakmışlardı. Her geçmişte böyle yaptıklarında, küçük çubuk korkunç bir şekilde kükremişti. Ve kabile üyelerinden birine ölüm mesajını göndermişti. Bugün adamdan hiçbir iz yoktu. Yukarıdan baktıklarında kulübenin kapısının açık olduğunu görebiliyorlardı. Yavaşça, temkinli ve sessizce. Ormandan küçük kulübeye doğru ilerlediler. Hırlama yoktu. Öfke çığlığı yoktu. O küçük siyah çubuk onlara sessizce gelmeyi öğretmişti. İlerlediler. Ta ki Kerçak kendisi sessizce kapıya süzülene kadar. İçeri baktı. Arkasında 2 erkek vardı. Onların arkasında Kala, göğsünde küçük ölü bebeğini sıkıca tutuyordu. Garip sığınağın içinde, masanın öte yanında yatan garip beyaz maymunu gördüler. Başı kollarının arasına gömülmüştü. Yatakta yelken beziyle örtülü bir figür uzanıyordu. Küçük, rastik bir beşikten ise bir bebeğin hüzünlü iniltisi geliyordu. Sessizce Kerçak içeri girdi. Saldırı pozisyonuna geçti. Ve tam o anda John Clayton aniden ayağa kalktı ve onlara baktı. Gördüğü manzara onu taş keser gibiydi. Çünkü kapıda 3 büyük erkek maymun duruyordu. Arkalarında daha da fazlası vardı. Tabancaları ve tüfeği ise uzak duvarda asılıydı. Ve Kerçak saldırıya geçiyordu. Kral maymun, Lord John Clayton olan zayıf bedeni serbest bıraktığında dikkatini küçük beşiğe çevirdi. Ama Kala oradaydı, önünde. Çocuğu kapıp onu durdurmadan önce kapıdan fırladı ve yüksek bir ağaçta kendine sığınak buldu. Alice Clayton'ın küçük canlı bebeğini kucaklarken kendi ölü bebeğini bırakıyordu. Çünkü yaşayanın sesi, o vahşi göğüste evrensel annelik çağrısını uyandırmıştı. Ölülerin yapamadığını yaşayan yapmıştı. Güçlü bir ağacın dalları arasında çığlık atan bebeği göğsüne bastırdı. Ve kısa sürede bu vahşi kadında baskın olan içgüdü devreye girdi. Annelik sevgisinin içgüdüsü. Küçük insan çocuğunun tamamlanmamış aklı bunu anladı ve sessizleşti. Sonra açlık, araları kapatıverdi.
Ve bir İngiliz lordun oğlu, bir İngiliz hanımefendinin çocuğu. Büyük maymun kalanın göğsünde emmeye başladı. Bu arada kulübedekiler, o garip sığınağın içini dikkatle inceliyordu. Clayton'ın öldüğünden emin olan Kerçak dikkatini yataktaki şeye çevirdi. Yelken beziyle örtülü, hareketsiz yatan figür. Dikkatlice örtünün bir köşesini kaldırdı. Ama altındaki kadının cesedini görünce bezi sertçe yırttı ve devasa kıllı elleriyle beyaz boğaza yapıştı. Bir an parmaklarını soğuk etin içine geçirdi. Sonra fark etti. Zaten ölmüştü. Ve ondan döndü. Odanın içini incelemeye koyuldu. Ne Lady Alice ne de Sir John'un cesedine bir daha el sürdü. Duvardaki tüfek ilk dikkatini çekti. Aylarca korktuğu, özlediği şeydi bu. O tuhaf, ölümcül gök gürültüsü. Ama şimdi eline geçirmeye neredeyse cesaret edemiyordu. Dikkatle yaklaştı. Eğer konuşursa hemen kaçmaya hazır durdu. Derin, kükreyen tonlarda. Kendi türündekilere daha önce son sözlerini söylediği gibi. Canavarın zihninin derinliklerinde bir şey vardı. Bu gök gürültüsü çubuğunun yalnızca onu taşıyan birinin elindeyken tehlikeli olduğunu söyleyen belirsiz bir his. Ama buna rağmen kendini ona dokunmaya zorlayamadı. Bunun yerine önünde ileri geri yürümeye başladı. Başını öyle çeviriyordu ki gözleri arzuladığı nesneden bir an bile ayrılmıyordu. Uzun kollarını koltuk değneği gibi kullanarak devasa gövdesini sallayarak ilerliyordu. Her adımda yana sallanıyor, derin hırlamalar çıkarıyor, arada bir kulak delici çığlıklar atıyordu. Ormanda artık korkutucu bir ses. Kısa süre sonra tüfeğin önünde durdu. Yavaşça kocaman elini kaldırdı. Parlak namluya neredeyse dokunacaktı. Ama elini geri çekti ve hızlı adımlarla yürümeye devam etti. Sanki bu cesaret gösterisiyle, bu vahşi seslerle, kendini cesaretlendirmeye çalışıyordu. Ta ki tüfeği eline alacak kadar cesareti birikene dek. Yine durdu. Bu sefer isteksizce elini uzattı. Soğuk çeliğe dokundurdu. Neredeyse hemen geri çekti ve huzursuz yürüyüşüne devam etti. Bu garip tören defalarca tekrarlandı. Her seferinde özgüveni biraz daha arttı. Ta ki sonunda tüfek kancasından kopardı. Ve büyük vahşinin pençesine geçti. Zarar vermediğini görünce Kerçak tüfeği yakından incelemeye başladı. Başından sonuna kadar elledi. Burnunu namluya dayadı. Parmakları nişangahlarda, kapakta, dipçikte ve sonunda. Tetikti. Bu inceleme sırasında kapının yanına toplanmış maymunlar oturmuş şeflerini izliyordu. Dışarıdakiler ise birbirini iterek içeride ne olduğunu görmek için zorbalıyordu. Ve sonra, Kerçağın parmağı tetiğe kapandı. Küçük odada sağır edici bir patlama gürledi. Kapının yanındaki ve ötesindeki maymunlar birbirlerinin üzerine yığılıp kaçmaya çalıştılar. Kerçak da az değildi korkudan. O kadar korkmuştu ki, tüfeği bir kenara fırlatmayı bile unuttu. Kapıya koşarken hala elinde tutuyordu. Açıklıktan geçerken tüfeğin ön nişangahı kapının kenarına çarpıp güçlü bir darbe indirdi. Kaçan maymunun elini, Kerçak kulübenin biraz gerisinde durdu. Ve hala tüfeği tuttuğunu fark edince, onu kıpkızıl bir kor demirmiş gibi bıraktı. Bir daha almaya kalkmadı. Ses onun için fazla gelmişti. Ama artık tam olarak inanıyordu. O korkunç çubuğu tek başına bırakırsan zararsızdı. Maymunların tekrar yaklaşmaları bir saati buldu. Kabini araştırmaya devam ettiler. Ve sonunda kapının o kadar sağlam kilitlendiğini gördüler ki, zorlayamıyorlardı. Clayton'ın kapı için yaptığı o akıllıca mandal, Kerçak bayılırken açık kalmıştı. Ama maymunlar ne bu mandalı ne de ağır parmaklıklı pencereleri aşmayı başarabildiler. Kısa bir süre etrafta dolaştıktan sonra, geldikleri ormana ve yüksek arazilere geri dönmeye başladılar. Kala, küçük evlatlık bebeğiyle dışarı çıkmamıştı. Şimdi Kerçak onu diğerleriyle birlikte inmesi için çağırdı. Öfke yoktu sesinde. Kala hafifçe daldan dala indi ve eve dönüş yürüyüşüne katıldı. Meraklı maymunlar Kala'nın garip bebeğini incelemeye kalktıklarında, açık dişler ve alçak hırlamalarla karşılandılar. Kala'nın uyarısıydı bu. Çocuğa zarar vermek istemediklerini söylediklerinde yaklaşmalarına izin verdi. Ama dokunmalarına, hayır. Sanki bebeğinin ne kadar kırılgan ve hassas olduğunu biliyordu. Arkadaşlarının sert ellerinin o küçük bedeni yaralayabileceğinden korkuyordu. Bir de şu vardı ki bu, seyahati onun için gerçek bir sınava çevirdi. Kendi bebeğinin ölümünü hatırlıyordu. Bu yüzden yeni bebeğe umutsuzca yapıştı. Yürürken tek eliyle tuttu onu. Diğer yavrular annelerinin sırtında yolculuk ediyordu. Küçük kollarıyla önlerindeki kıllı boyunlara sarılıyor, bacaklarını annelerinin koltuk altlarında kilitlettiriyorlardı.
Kala için durum farklıydı. Küçük Lord Greystoke'un bedenini göğsüne sıkıca bastırıyordu. O zarif eller, vücudunu kaplayan uzun siyah kıllardan tutuyordu. Bir çocuğun sırtından düşüp korkunç bir ölümle gittiğini görmüştü. Ve bu riske bir daha girmeyecekti.